Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara Kitap Fuarı'ndayız ve yanımda Peren var. Merhaba. Tanımayanlar için kendisi Berzerk'in çevirmeni. Daha önce de zaten kanalda birlikte yayın yapmıştık. Çok keyifliydi. Hazır kendisi Ankara'dayken dedik ki fuara beraber katılmayalım mı? Bugün sizlerle birlikte Ankara Kitap Fuarı'nı beraber gezeceğiz. Hadi başlayalım. Başlayalım. Bu arada şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanala destekleri için çok teşekkürler. Var mı buradan önerdiğin mangalar? Buradan yine bir sürü şey gelmiş ya. Anohana'nın yeni animesi çıkmıştı değil mi? Öyle hatırlıyorum. Vanitas'ın ilk cildini okudum. Nasıl? Okumayanlara öneririm. Güzel bir hikayesi var, ilginç bir hikayesi var. Merhaba. Bakemonogatari zamanın efsane animesi. Bunun lisede animesini izlerdik. Türkçe'ye çevrildiğine çok sevmiştim. Dehşet sallıyorum kamerayı var ya. Şöyle tutayım bari. Kolay gelsin kızlar. Hoş geldiniz. Hoş Saadet bulduk. Hanım. Kolay gelsin. Selam. Geçen sene de geldiniz. Evet, ne var? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Selam var. Ben sizi görmek çok güzel. Seni de görmek çok güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şu seriyi merak ediyorum ya, nasıl diye. Onu hiç görmemiştim. Canım kızım. Bu da güzel oldu bence. Evet, lazımdı. Evet, güzel Türkçe'ye oldu. lazımdı. Güzel bir atış oldu, evet. Animede bu kısım var mıydı bilmiyorum ben. Animede geçmeyen kısım değil mi? Olayların öncesinde. Yıl öncesini anladım. Eren falan var. Ya. Animesi çok iyiydi. Yakın zamanda bitirdim Attack on Titan'ı. Bayıldım ya. Çok hoşuma gitti. Bir de canım kızımı da merak ediyorum. Dedim mi onu ben? Ha, söyledin evet. Ona değil mi? Onu ben de hiç Baba ve görmemiştim. kızını anlatıyor. Adam Şey mi kıza babalık oldu? yapıyor ama kendi kızı olduğunu bilmeden yapıyor. O bayağı hacimli. Ve ikincide de bitiyor zaten. Şöyle. Ciltte, 2 ciltlik. Şunu aldım, hala okuyamadım. Hayatımı yıllık 10.000 yene sattım. Aa, ona da ilginç diyorlar. Hatta o çıkalı bayağı oldu. Bu da çok hacimliymiş. Evet. Şu Paradise Kiss'ler çok iyi. Ayı Yazım'ı seviyorum ben. Nana'dan sonra ilk 2 cildini de okudum. Çok hoşuma gitmişti. O ağzını doğru tutuyor. Dün Ankara'da hava çok güzel değil mi? Evet, bahar geldi. Evet. Şu Atika şuralarda bir yerde olması Tamam, lazım. gidelim. Bu arada arkadaşlar sol gözüm Şu tarafta. gidelim. Buradan mı? Evet. Şurada Tokyo Manga var şu Aha. tarafta bakmak istersen. Hepsini gezelim Tamam. sırayla. Vaktimiz var. Nereden? Buradan Şöyle mı? gidelim. Tamam. Yürüyoruz. Bu arada arkadaşlar bugün sol gözüm alerji tuttu. Şiş ve kırmızı. Hani yumruk falan yemedim. Böyle yorumlar yazmayın. Kırmızı Kedi'nin kitapları da çok iyi oluyor. Evet. Hafta sonu Kırmızı Kedi'de bol bol imza günü vardı. Ya, Yazarlar kimler falan geldi? gelmişti. Gazetecilerden vardı gelen. Araştırmacı yazar vardı. İsimlerini tek tek hatırlayamadım ama sürekli anons ediyorlardı. Standta da gördüm. Çok iyi. Ben gelmek istedim, hafta sonunda ayarlayamadım, yoksa gelecektik seninle. Evet, Sahaflar da var onlar da şu tarafta kalıyor. Oraya da gideriz. gideriz. Japonca kitap gördüm bir sahaf Ya. standında. Çok şaşırdım. Sakin ama öyle. Evet, bugün sakin. Hafta sonu pardon, biraz daha kalabalıktı. Tarantino'nun kitabı çok hoşuma gitmişti. Tarantino sinemasını çok seviyorum. Çoğu sinema sever Tarantino'yu artık klişe buluyor ama benim hala hoşuma gidiyor. Şu yolu da merak ediyorum. Yani bunun Kara Karga evet böyle eserler basıyor. Çok güzel oluyor bağımsızları ya. Çizimleri de şöyle göstereyim size. Çok da yıpratmadan. Çok hoş değil mi ya? Çok hoşuma Evet, gitti. çok güzel. Çok güzel. Köşe basmışlar. Ay şu ne? Kolay. Pazar Atika standında Kamisaka nickli yerli bir çizerimizin imza günü vardı. İmzalı mangasını aldım. Çok Denk iyi. geldik. Çok iyi oldu. Iyi. Ay ne ara çıkarttılar ya kitabımı? Flört figürümü gösterir
Hazırda bekliyorlar. Harbiden galiba ya. vermek için. Demek ki önceden bir altyapı varmış ya. Vardır yani böyle çat diye. Kaç yıllık mevzu ama yine de. Mart 2026'da yapmış baskıyı. Demek ki yıllardır üzerinde çalışılan bir konu olabilir. Mangalar şu tarafta sanırım. Şey gibisin, gele gele ezberlemişsin. Evet. Bugün fuarda 3. günüm. Benim halim böyle. Dün seninle buluşacağımı story'de paylaştım ya, etiketledim ya. Herkes şey yazmış, neden 16. cilt hala yok bir sonra. Onu yayın evine sormak lazım. Bir keresinde ama bilmiyorum yayında sen görmüş müydün? Biz yayında şey demiştim arkadaşlar, hadi Peren'i darlayalım biraz. O da yayın evini darlasın demiştim. Sonrasında da sen şey paylaşmıştın. Arkadaşlar merhaba, ben çevirmenim. Yayın evi sahibi. Ha, onun üzerine mi dedin? Evet evet. Ondan önceki 2 gün boyunca biz yayında örgütleniyorduk seni darlamak için. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Var ya hala en son TÜYAP'ta 3. cildi bekliyordum. Hala gelmedi. O kadar iyi bir hikaye ki. Die Dark'ın kapağını çok güzel yapmışlar. Evet Kapak ya, tasarımı harika. muazzam. Ben de bayıldım. Muhteşem. Bu tasarımı çok iyi. Bunu bayağı da seviyorlar Peren biliyor musun? Gachiakuta'yı seven evet çok insan var. Çok fazla. Evet. Çok bu kadar bilindiğini bilmiyordum. Değil mi? İzmir Kitap Fuarı'nda Atika standına şey diye geldiler. Bir çocuk geldi. Stand çalıştığında abi Gachiakuta'nın 2. bölümünü internetten açamıyorum yardım eder misin diye. Ne alaka? Çok iyi. Ben Akame'leri alacağım. En son 10. cilt var bende. 11 çıktı, 12 çıktı. Akame'ler kaçta bitiyordu? Biliyor musun? Ben bilmiyorum da. Bilmiyorum. Hikaru hangi kitapçıya girsem manga yanında Hikaru'dan bahseden çocuklar oluyor. Evet, evet. Bir de şey böyle hep çok satanlarda görüyorum ben Hikaru'yu. Evet, evet. Bayağı seviliyor. 1. cildini okumuştum onunla. Şunun animesi çok tatlı. Mangasını okumadım ama animesi tatlıydı. Ne kadar animesi uzun mu? Yo uzun değil galiba 24 bölümdü ya. 12 ya da 24 bölüm Bu olabilir. arada bu senin ilk vlogun değil mi? Evet. Çok ağır diyorlar. Başlayamıyorum bir türlü cesaret. Buna mı? Evet Habibi'ye. Yayın evi değişti. Flanör yayınlarından çıkıyordu. Sonra Bayağı kara karga kalın. aldı. Evet. Ben bir Akame'yi eklemiştim story'e. Diğeri neydi acaba? Peren hatırlıyor musun? Seni de etiketlemiştim. Bakayım mı? Olur. Ben de arsız gibi Yalnız Ferhat burada- telefona bakıyor, ben de telefonuna bakmaya çalışıyorum. İnternet çekmiyor demiştim. Galiba çekmeyecek. Bu neden siyah poşette? Artı 18 bir seri. Tek bir cildi mi çıktı? 5'e kadar var ama elimde 3-4 yok. 5, 4 ve 5'ten de bir adet var. 1 var, 4 var, 5 var. Evet. Gelecek. Söyleyeceğiz. Online'da bulabilirim ama. Merak ettim. Destek dükkan var. Online sayfa. Oradan bakabilirsiniz. Bunu şey Benim yapayım değil, ben. arkadaşın Merak ettim kanalı böyle. var. Siyah poşet alınca. Evet. Ne okudun mu? Siyah poşette görünce şaşırdım. İlk defa bir mangayı siyah poşette gördüm. Okumadım sanırım. Benim Biricik Mariko'mu okudun mu? Tek one shot. Daha okuyamadım ama onu da çok övüyorlar yani. Bir de one shot sanırım o. Tek Evet ciltlik. one shot, tek cilt ve okuduktan Sen okudun sonra mu? şöyle oldum. Bulabildiniz mi? Abone olsaydım ben. Bir de Happiness 5 vardı. Başka da yoktu. Evet. Tamam. Rolling thunder, calling down my name. Why don't you hear me wander? Ooh, Hakan Günday okudun mu hiç daha önce? Bir kitabı var bende ama başlayamadım. Yeni kitaplarımdan biri. Göçmen Suriyeli birini mi anlatıyordu ya? Bir kız da Daha. anlatıyor. Heh, Daha. o var. Evet o kitap. Daha okumadım ama. Onu filmleştirdiler bir de biliyor musun? Aa, Ay çok fenaydı. Yani
Hakan Günler böyle yeraltı edebiyatını ilmek ilmek işleyerek yazıyor. Hı hı. Acayip hoşuma gidiyor. Çok etkiliyor beni. Böyle sarsıcı, betimlemeleri değil sadece, hikaye kurgusu da gayet yerinde oluyor. Kurguda boşluk bırakmıyor. Dolduruyor, hani önceden söylediği bir kelime sonradan unutulmuyor gibi. Karikatür dergilerini takip ediyor musun? Eskiden dergileri takip ederdim de Leman falan Evet. vardı. İşte Penguin'in şeylerini biliyoruz. Daha farklı bir sürü öyle dergi vardı da güncel olarak takip etmiyorum. Ha şunlar vardı bak, tam üstüne geldi. Evet, evet. Bu vardı. Kadın yanı vardı bir de. Evet, Ben de evet. çok okuyorum. Şey olur, kadın yanı değil de bayan yanı olabilir Bayan mi yanı, onların? bayan evet, yanı. tamam, bayan yanı. Doğru. Doğru. Bayan, Bayan yanı. yanı, evet. Şurada bak şeyi, afişi. Bunun böyle toplu edisyonları çıktıkça öyle alırdım. Böyle topluyorlardı dergileri. Ay çok iyi oluyordu ya. Bir de bu yetişkin mizahını karikatürler de çok iyi işliyorlar. Hani manga ve çizgi romandan bambaşka bir aura, dünya aurası. Çizim tarzı da farklı. Oo, bir sürü Tabii, manga tabii. var. Oh, midnight highway, shining just like sun. Okuyabiliyor musun sen şimdi bu şekilde bunu? Bazı kısımları okuyabilirim. Mesela ne bu şimdi? Ne kitabı? Bilgisayarlarla alakalı bir No eğitim to kitabı mı? computer to joho kangairu. Beyin ve bilgisayarla ilgili bilgiler hakkında düşünmek gibi bir şey yazıyor. Uragiri no kuni, ihanet ülkesi diyor mesela. Kurgu. Dur ben tahmin edeyim. Why don't you hear me wonder? Gerekli şeylere de bakalım. Takip ettiğin böyle uzun güncel bir seri var mı senin Peren? Şu an yok, çevirmekten takip edemiyorum ya. Çevirirken okuma zevki nasıl oluyor? O güzel, heyecan verici yani, böyle o an şaşırıyorsun ve şaşırdığını metne yansıtıyorsun ya, o keyifli oluyor. Ben şey yapıyorsundur ama önce okuyorsundur sonra. Ben çevirirken okuyorum daha Ya. çok, daha keyifli oluyor. Akira çok iyiydi ya. Kulüpte filmini izledik. Ben mangalarını da okudum. Merhabalar, hoş buldum. Merhaba. Çok iyiydi. Bu ayda Oldboy'u okuyacağız. Şu Cthulhu'nun Çağrısı da çok güzel. Lovecraft uyarlaması. Lovecraft şeymiş böyle, deniz canlılarından ürktüğü, çekindiği için hep betimlemelerinde, romanlarında o deniz canlılarını kullanıyormuş. Çok iyi bir şaşırdım. yüzleşme şekli. Evet yani çok büyük bir şey aslında. Şu çok ilginçti. İyi geceler Pum Pum. Nasıl? Bir cildini sanırım okudum. Çok değişik bir kafası var ya, tavsiye ederim. Kaç cilt toplamda bilmiyorum ama 7 cilt. Ben bunu okuma maratonu yapma kararı aldım, yaptım. Ama şeyim böyle, ne anlattığından haberim yok. Hani böyle klasik bir genç drama okuyacağım sanıyorum. çok farklı bir Video kafa. karşısındayım, şöyleyim hani, donuyorum, kilitleniyorum. Hani diyorum ki şimdi ben bir çekmen lazım, bir kendine gel. Zorladı beni okurken. Hele sen 7. cilde geldiğinde şey oluyorsun böyle. Bundan çıkamıyorsun, hatırladıkça böyle bir kilitleniyorsun. Ben Falan boş duvara bak. Japoncasına da bakmıştım. Japoncası Evet, da evet, zor bu arada. inceletiyor. Böyle karmaşık bir Japoncası vardı. Aynı mangakanın değil mi bu da? Kaç cilt peki? O da 11 cilt yanlış hatırlamıyorsam. Basıldım 11 ciltte. Yok, Siz- 4'e kadar bastı. Tamam, gelsin. Şu çok tatlı. Evet, bu da çok Solan'ın da güzel. aynı mangakanın bu arada. Evet, onu aldım. Çok daha sakin bir işi. Güzel. Şunun üstü yoktur ya. İyi Geceler Pum Pum'un üstünde sertliği olan yazmamıştır yani. Var. Bence Downfall'u var. Aynı yazarın Downfall diye düşüş diye bir hikayesi var. Ana karakterin nedense aynı kendisine benziyor ve yazdığı şeyler hiç hoş. Hiç hoş şeyler değil. Onu okurken yazar Mia Sano'dan nefret ettim. Yani Ya, bunu söyleyeyim. ya normal şeyler yazmıyor. Pum Pum'da da öyleydi zaten. Kumpum'da da bu arada aslında çizdiği kıyafetle Hı hı. nerede o? Şu ciltte mi? Şu ciltteydi galiba. Bu da giydiği kıyafetlerin aynısını, yani şu gömlek ve şeyin aynısıyla yazarın kendi fotoğrafları var. Aa. Çizgili giydiği bir kaza var. Kumpum'u hatırlarsınız. Evet, Çizgili evet, altı evet. giydiği.
birebir aynı kazakla atkıyla fotoğrafları var gençlik yıllarında, üniversite yıllarında. Dolayısıyla ben bunu yazarın kendi hayatı olarak yorumluyorum. Okurken bende de oldu ama sonra hani şey düşündüm. Mangakayı araştırmak gerekiyor biraz da diye düşündüm. Çünkü acaba cezaevine yani spoiler oluyor bu da ama hani öyle bir süreci oldu mu acaba diye. Öyle bir süreci yok. Ama bazı şeyler cezasız kalabiliyor ya. Evet. Japonya'da özellikle. Evet. Onlar da. Belki de. 4 cildini bastık demiştiniz. Evet, Ne kadar hocam bunlar? Tanesi 300'den şu an 200 olmuş. Buna kıyasla bayağı Kıyasla çok softmuş. rahat. Evet. Takopi'nin günahı. Ama daha sert bir şey istiyorsanız Downfall'unu öneririm. Türkçesi var Türkçesi mı? basılmadı, daha bir noktada illaki basılır. İlla ki gelir evet. Takopi'nin ilk günahı da bayağı sevdim. Onun animesi ya gelecek ya da geldi. Yeni mi geldi? Geldi mi? diye biliyorum. Tek one shot bu da değil mi? O da one shot. Hı hı. O da aslında bakmayın çok sevimli durduğuna şey olarak Travmatikmiş. bayağı travmatik. Mutluluk gezegeninden gelen bir uzaylımız var. Ahtapot'a benziyor birazcık. Dolayısıyla Takopi. Ha, taco ahtapot demek zaten. Hı hı. Ahtapot'a Takopi olarak biliyorlar ama bu uzaylı arkadaşımız bir ilkokul çocuğuyla karşılaşıyor ve ilkokul çocuğu onunla yemeğini paylaşıyor. Diyor ki karşılığında ben de seni mutlu edeceğim. Ama bu o kadar kolay bir iş değil. Çünkü o ilkokul çocuğunun başından geçenler pek hoş şeyler değil. Duygusal o beni etkilemişti. Çok oldu izleyeli ama ya bilmiyorum, ben bundan daha çok seviyorum. Mesela bunun Evet. filminden daha çok sevmiştim bunu. İkisini de izledim, ikisini de okudum ama çok böyle etkileyemedi beni. Pankreasını yemek istiyorum, acayip hoşuma gitmişti. Hani mantığı güzeldi. O yazarın bir de yine aynı rüyayı gördüm diye bir işi var şu. Evet, bunu okumadım yok, Ben de okumadım. bilmiyorum. 8 yaşındaki Bu da bir one ilkokul shot. çocuğuna öğretmeni ödev veriyor. Mutluluk nedir sizin için yazın. Bu çocuğumuz da bu mutluluk nedir sorusunu ve ödevi biraz fazla ciddiye alıp mutluluğu sorgulamaya başlıyor. Mutluluk nedir? Nasıl mutlu oluyor? Etraftaki insanlar nelere mutlu oluyor? Neden mutlu oluyor? Ben nasıl mutlu olurum? Ama 8 yaşında bir çocuğun bunu sorgulaması tabii ki insanı biraz yormaya başlıyor. Çünkü siz de sorgulamaya başlıyorsunuz. Ben nasıl mutlu olacağım diye. İşte Japon kafası. Tokyo Manga Klasiğin bildiğim kadarıyla bastığı bazı mangalar var. Merhabalar. Şurada Japon klasikleri var. Mangaları şunlar galiba. Şu sanırım en yeni basılan mangaları. Şu ikisi. Çok bir bilgim yok serileri hakkında ama bir iki tane daha mangaları vardı. Ha, korku mangaları var şurada bir tane. Jiu-Jitsu çizermiş. Değil mi yanlış Vay. okuyorum? Evet evet öyle yazıyor. Her yerden çıkıyor adam. Korku denilince Stephen King gibi ya mübarek. Tüm yayın evleri katılmamış çizgi roman manga tarafından. Evet evet az. Çok eskiden Coca-Cola'nın Harry Potter temalı bardakları vardı. Biriktirip şey alabiliyordun. Ya. Çok güzeldi ya. Çok havalı duruyor ya. Evet. Tezi bununla yazacaksın işte. Atıfları oradan ver. Büyülü bir kalemse olabilir, yoksa çekilmez. Ne kadar bu kupalar? 950. Bardağı hızlı bir şekilde geri bırakışımı görüyor musunuz? Bir kupaya 950 verdiğimi annem görse. Lisanslı diye mi o kadar Evet. pahalı? Evet, lisanslı orijinal ürünler olduğu için muhtemelen. Ay bir ara şu ne kadar modaydı hatırlıyor Evet, musun? Labubu muydu adı neydi? Labubu. Deli gibi herkes alıp takıyordu ya çantasına. Şirin kötü değil de şarkısı bir ara dilime yapıştı. Her yerde söylüyorum ya labu diye. Tipi biraz rahatsız edici bence ya. Çirkin değil mi? Evet. Ama o şirinlik katmıyor mu çirkin oluşu? Evet, bak bulduk. Rastgele bulduk. Evet. Çok iyi oldu. Merhabalar, hoş buldum. Ne haber? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsın? Ferhan, ay Ferhan. hoş bulduk. Şöyle bir de seni de çekeyim. Merhabalar. Ne yapıyorsun? Ya inşallah nasip olur da hani gelip orada da vlog çekerim. İnşallah. Eskisine gelemedim, inşallah yenisine gelirim. Sizin Epsund kapağı da çok iyi. Zaten Şu mual, ay çok güzel şöyle incitmeden çıkartalım. Efsane olmuş ya. Fotoğrafı niye direkt sırtını görmelisin?
Sen hiç okuyor musun Marvel DC? Pek hakim değilim. Uzaktan severim ama çok çizgi romanlarına hakim bak değilim. ya, bazıları çok iyi oluyor. Bir de çok karmaşık çizgi roman evrenin. Nereden izlenir, nereden okunur, nereden başlanır çok karmaşık geliyor. Aslında ara ara videolarımda bahsediyorum hani şey yapalım diye, böyle işte manga okuyorsan ve şu karakteri böyle denk geldikçe anlatıyorum, merak ediyorsan işte şu çizgi roman alternatif diye, ama Hı hı. öyle sanırım toplu bir video gerekiyor. Yani çünkü çok başka lezzetler. Çizgi roman okuduktan sonra mesela manga çizimleri çok şey geliyor artık. Basit mi geliyor? Basit gelmeye başlıyor. O yüzden o Cadı Şapkası'nın çizimlerini çok beğendim. Ben Sonic severim. O video oyunlarından çizgi romanını okumadım ama Evet. Sonic Ve sen güzelmiş. o sevdiğin yerden devam etmek bence çok mantıklı. O Olabilir. şekilde bu kaosun içine seni de sürükleyelim Beren. Hazır DCX Sonic çıkmışken de hem DC da olur. Çizgi roman yayını bir gelmemiş ama fuara galiba. Şu değil mi yeni? Evet. Aa, Ümit Kireççi. İmza almıştım kendisinden. Çok güzel, TÜYAP okudun mu? İstanbul'da. Bu şey olanı değil mi? Bunun romanı da var. Bu o değil mi? Bir romanı da var kendisinin. Öykü Evet, kitabıydı bayağı galiba yazıyor, hatta. çiziyor, Evet, akademik evet. çalışmalar yapıyor. Evet, bunu ilk defa gördüm de Hı çizgi romanla ilgili çok etkinlikler falan Evet, yapıyor. evet, bayağı donanımlı. Bu çizgi roman da bayağı iyi. Evet şeyler var. Kısa hikayeler var. Farklı Bu şeydi çizerlerle değil mi? çalışıyor. Bu Farklı öykülerin çizerler olan, Evet. ben çizgi romana uyarlamam. Çünkü sanki aynı hatta bir öykü kitabı mı vardı? Ondan inanın emin değilim. İnanın emin değilim. İsmi çok tanıdık geldi de. Olabilir, belki öyle bir şey de yapılmış Olsun, olabilir. Ben de bilmiyorum ama. Galiba öyle bir şey vardı bu arada. Ben de anımsadım siz deyince. Evet. Kitabın çizgi roman hali olabilir. Evet, Hayır. çünkü adı aşırı tanıdık geldi. Şuradan bir güzel Aa, bu da çok iyi. olmuştu. Bu sonunu beğenmedim pek. Onun sonu devam edecek olarak tasarlandı. O kitap ne zamana? 19'a mı 2020'ye mi ne tekabül ediyor? Bakın 6 sene oldu hala devamı gelmedi. Merciless diye devamı gelecekti onun. O yüzden öyle bitirdiler. O yüzden öyle bitti. Devamı gelecekti onun. Devamı gelmedi. İptal mi oldu? Nippon Doku kendisi mi istedi böyle bitsin hadi hikaye Bir artık ara diye? konuşmuştuk aslında kendisiyle. Facebook'tan konuştuk Siz mi galiba. yazdınız? Evet. Devamı gelecek mi diye. Evet. Spider-Verse'den bir soru. Wolverine. Çok seviyorum Wolverine'i ya. Wolverine'in de oyunu gelecekti galiba. Ay evet ya, her şey sızdı oyunla ilgili. Oyun gelemedi bir türlü. Abi bütün oyunu biliyoruzdur yani. Olacak herhalde. Aynen. Her şey sızdı yani, fiyatı yüksek tutmasınlar. One Piece izledim ama 120'lere kadar falan izlemiştim. 1000 küsür bölüm Evet, yani. çünkü ben çok Herkes lisede söyleniyor, izlemiştim. ben nasıl izleyeyim bunun 1000 küsür bölüm ya. Manga takip ediyorum ama One Piece'e ben de girişmedim. Çok One riskli Piece bence, ya. her şeyi bırakman gerekiyor. Kesinlikle. Algılıyım. Ghost in the Shell veya Akira'nın posteri yok galiba. Onları göremedim. Arkadaşlar, bir vlogumuzun daha sonuna geldik. Bu vlogda Peren eşlik etti. Gözüm ne hale geldi gün sonunda. Ama yine de çok keyifliydi. Keyif aldım. Peren, katıldığın için, eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini kaybetmeyin. Yoksa gözünüz benimki gibi olur.